Zeka. Çoğu insan bunun doğuştan gelen bir yetenek olduğuna inanır. Daha çok okumak, daha yüksek IQ'ya sahip olmak, daha hızlı düşünmek. Oysa Stoacı filozoflar zekayı bambaşka bir şekilde tanımlıyordu. Onlara göre gerçek zeka, insanları manipüle etmek değil, her tartışmayı kazanmak da değil. Gerçek zeka, duygularını kontrol edebilmektir. Doğru zamanda susabilmektir. Kimsenin göremediği ayrıntıları fark edebilmektir. Ve en önemlisi, hayatın acımasız gerçeklerinden kaçmadan yaşayabilmektir. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos, hepsi farklı hayatlar yaşadı. Ama üçünün de ortak bir özelliği vardı. Onlar dünyayı değiştirmeden önce kendi zihinlerini değiştirdiler. İşte bu videoda seni dışarıdan değil içeriden güçlendirecek 9 Stoacı dersi konuşacağız. Bu derslerin bazıları ilk başta sana sert gelebilir. Hatta bazılarını kabul etmek istemeyebilirsin. Çünkü gerçekler çoğu zaman rahatlatmaz, uyandırır. Videonun sonundaki 9. ders ise Stoacı filozofların en güçlü sırlarından biridir. Çoğu insan hayatı boyunca bu gerçeği fark edemez. Ama onu anladığında insanlara bakışın, kendine bakışın ve hayatı yorumlayış biçimin tamamen değişebilir. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü her ders bir sonrakinin temelini oluşturuyor ve son bölümde anlatacağımız ilke, önceki 8 dersi bambaşka bir anlamla birleştirecek. Şimdi derin bir nefes al, zihnini tüm önyargılardan arındır ve Stoacıların yüzyıllardır aktardığı bu güçlü öğretilere birlikte adım atalım. Hazırsanız başlıyoruz. 1. ders: her tepkiyi vermek zorunda değilsin. Bir gün genç bir adam, yaşlı bir Stoacı, bilgenin yanına giderek öfkeyle şöyle dedi: "İnsanlar bana sürekli saygısızlık ediyor. Bana haksızlık yapıyorlar. Onlara aynı şekilde karşılık vermeli miyim?" Bilge, cevap vermek yerine yerde duran büyük bir kayayı işaret etti. "Git ve ona hakaret et." Genç adam şaşırsa da kayanın karşısına geçti. Dakikalarca bağırdı. Hakaret etti, öfkesini kustu, sonra geri döndü. Bilge sordu: "Kaya sana cevap verdi mi?" "Hayır." "Peki küçüldü mü?" "Hayır." "Yoksa sen mi yoruldun?" Genç adam başını öne eğdi. İşte Stoacılar tam da bunu anlatıyordu. Hayatta karşına çıkacak insanların hepsi sana iyi davranmayacak. Seni küçümseyenler olacak. Sana haksızlık yapanlar olacak. Arkandan konuşanlar olacak. Hatta seni hiç tanımadan yargılayan insanlar bile çıkacak. Çoğu insan böyle durumlarda anında tepki verir. Kendisini savunmaya çalışır. Tartışmaya girer. Karşı tarafı susturmak ister. Ama gerçekten zeki insanlar şunu bilir: her savaşa girmek, kazanmak anlamına gelmez. Bazen en büyük zafer hiç savaşmamaktır. Marcus Aurelius şöyle der: "Seni rahatsız eden olay değil, ona yüklediğin anlamdır." Birinin söylediği söz seni öfkelendiriyorsa, aslında seni yaralayan o söz değil, o söze verdiğin anlamdır. İnsanlar sana istediklerini söyleyebilir. Ama o sözlerin zihninde ne kadar yer kaplayacağına yalnızca sen karar verirsin. İşte tehlikeli derecede zeki insanlar tam burada ayrılır. Onlar her duyduklarına inanmaz. Her söylenene cevap vermez. Çünkü bilirler ki enerji hayattaki en değerli sermayedir. Onu herkes için harcamazlar. Kendine şu soruyu sor: bugüne kadar kaç tartışmaya sırf haklı çıkmak için girdin? Kaç gece birinin söylediği birkaç cümleyi saatlerce kafanda döndürdün? Ve bunların hangisi hayatını gerçekten değiştirdi? Muhtemelen hiçbiri. Çünkü bazı insanlar senden tepki almak ister. Sen sinirlendiğinde kazanırlar. Sen kontrolünü kaybettiğinde amaçlarına ulaşırlar. Fakat sen sakin kaldığında artık seni yönetemezler. İşte gerçek zeka budur. Her söze cevap vermemek, her provokasyona kapılmamak. Ve en önemlisi, kendi zihninin kontrolünü hiçbir zaman başkasına teslim etmemek. 2. ders: az konuş,
daha fazla gözlem yap. Stoacı filozof Epiktetos şöyle der: Tanrı bize 2 kulak ve 1 ağız verdi. Çünkü dinlememiz konuşmamızdan daha önemlidir. Bu söz, ilk bakışta sadece güzel bir öğüt gibi görünebilir. Ama aslında insan psikolojisini anlamanın en güçlü anahtarlarından biridir. Bugün çoğu insan dikkat çekmek için konuşuyor. Kendisini kanıtlamak için konuşuyor. Bilgili görünmek için konuşuyor. Oysa gerçekten güçlü insanlar konuşmadan önce izler, dinler ve anlamaya çalışırlar. Çünkü insan konuşurken yalnızca bildiklerini tekrar eder. Ama dinlerken yeni şeyler öğrenir. Sana küçük bir hikaye anlatayım. Genç bir öğrenci, bilgeliğiyle ün salmış yaşlı bir filozofun yanına gider. Saatler boyunca durmadan konuşur. Neler bildiğini anlatır, hayata dair fikirlerini sıralar. Başkalarının neden yanlış düşündüğünü açıklar. Filozof ise tek kelime etmeden onu dinler. Sonra eline bir fincan alır ve çay doldurmaya başlar. Fincan dolmasına rağmen dökmeye devam eder. Çay masaya taşar. Öğrenci şaşkınlıkla ayağa kalkar. "Durun, fincan zaten doldu." Filozof gülümser. "Senin zihnin de bu fincan gibi. Sürekli konuşuyor, sürekli doluyor. Önce biraz boşaltmayı öğrenmeden sana yeni hiçbir şey öğretemem. Hayatta da durum bundan farklı değildir. Sürekli konuşan insanlar çoğu zaman çevrelerinde olup biteni kaçırırlar. Ama sessiz kalan insanlar, insanların ses tonlarını fark eder. Yüz ifadelerini okur. Kimin samimi olduğunu, kimin rol yaptığını, kimin yalnızca çıkarı için yanında olduğunu zamanla anlamaya başlar. Marcus Aurelius, sarayda yaşarken bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyordu. Etrafı onu öven insanlarla doluydu. Ama o, insanların söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat ederdi. Çünkü sözler kolaydır. Karakter ise davranışlarda ortaya çıkar. İşte tehlikeli derecede zeki insanlar, bu yüzden herkese hemen güvenmez. İlk izlenime göre karar vermez. Sabırla gözlemler. İnsanlara kendilerini anlatma fırsatı verir. Çünkü bilirler ki, insanlar eninde sonunda gerçek karakterlerini kendileri gösterir. Sen sadece yeterince sessiz kalıp dikkatle izlemelisin. Belki de bugüne kadar en büyük hatan insanları dinlemek yerine onlara kendini anlatmaya çalışmaktı. Oysa bazen tek bir cümle bile kurmadan karşındaki insan hakkında saatlerce konuşmaktan daha fazla şey öğrenebilirsin. Unutma, bilgelik her soruya cevap vermekte değil, hangi anda sessiz kalacağını bilmektedir. 3. ders, insanların seni yanlış anlamasına izin ver. Çoğu insanın yaptığı en büyük hata şudur: herkese kendini açıklamaya çalışmak. Neden öyle davrandığını, neden o kararı aldığını, neden sustuğunu sürekli anlatmak ister. Ama stoacılar bunun büyük bir enerji kaybı olduğunu söyler. Çünkü seni gerçekten anlamak isteyen insan uzun açıklamalara ihtiyaç duymaz. Seni yanlış anlamak isteyen insan ise ne söylersen söyle fikrini değiştirmez. Marcus Aurelius, başkalarının senin hakkında ne düşündüğüyle değil, kendi karakterinle ilgilen, diyordu. Bu yüzden güçlü insanlar herkes tarafından sevilmeye çalışmaz. Herkesin onları doğru anlamasını da beklemez. Çünkü bilirler ki, insanlar çoğu zaman seni olduğu gibi değil, olmak istedikleri gibi görür. Bugün biri senin hakkında yanlış bir fikir edinebilir. Bir başkası seni kibirli sanabilir. Sessizliğini soğukluk olarak yorumlayabilir. Sınır koymanı bencillik zannedebilir. Ama bunların hiçbiri seni değiştirmez. Çünkü insanların düşünceleri senin kim olduğunu belirlemez. Gerçek zeka herkesi ikna etmeye çalışmak değil, kendi doğrularınla huzur içinde yaşayabilmektir. Bazen en güçlü cevap, hiç açıklama yapmamaktır. İnsanlar zamanla gerçeği zaten görür. Sen ise o süre boyunca enerjini, kendini savunmaya değil, kendini geliştirmeye harcamış olursun. 4. ders, duygularını kontrol et, yoksa onlar seni kontrol eder. Stoacılar,
insanın en büyük düşmanının dışarıdaki insanlar olmadığını söylerdi. En büyük düşman, kontrol edilemeyen duygulardır. Öfke, kıskançlık, korku ve aceleyle verilen kararlar. Bunların hepsi doğru yönetilmediğinde insanın en büyük hatalarını yapmasına neden olur. Seneca şöyle der: öfke kısa süreli bir deliliktir. Gerçekten de öfkeliyken söylenen sözler çoğu zaman pişmanlıkla sonuçlanır. Çünkü öfke geçer ama bıraktığı izler uzun süre kalır. İşte bu yüzden tehlikeli derecede zeki insanlar duygularını bastırmaz, onları tanır. Ne hissettiklerini fark eder. Ama hissettikleriyle hemen hareket etmezler. Önce dururlar, düşünürler. Sonra karar verirler. Çünkü bilirler ki bir anlık öfke yıllarca kurduğun bir ilişkiyi bitirebilir. Bir dakikalık sabır ise hayatını değiştirebilir. Unutma, güçlü insan en yüksek sesle bağıran değildir. En güçlü insan en zor anda bile sakin kalabilendir. 5. ders: herkesi memnun etmeye çalışma. İnsanların seni sevmesini istemek doğaldır. Ama herkes tarafından sevilmeye çalışmak, seni yavaş yavaş kendinden uzaklaştırır. Çünkü her evet dediğinde, bazen aslında kendine hayır demiş olursun. Stoacılar şunu çok iyi biliyordu: başkalarının onayına bağımlı olan biri, asla gerçek anlamda özgür olamaz. Çünkü hayatını kendi değerlerine göre değil, insanların beklentilerine göre yaşamaya başlar. Bugün bir an dur ve düşün. Kaç kez sırf birini kırmamak için istemediğin bir şeyi kabul ettin? Kaç kez kendi fikrini söylemek yerine sessiz kalmayı seçtin? Gerçek zeka, herkesi mutlu etmek değildir. Kimin fikrinin gerçekten önemli olduğunu bilmektir. Unutma, sana gerçekten değer veren insanlar, sen sınır koyduğun için senden vazgeçmez. Sadece seni kullananlar rahatsız olur. Bu yüzden bazen verebileceğin en güçlü cevap, kısa ve net bir hayır demektir. 6. ders: kontrol edemediğin şeyleri bırak. Hayatındaki birçok şey senin kontrolünde değildir. İnsanların ne düşüneceği, sana nasıl davranacağı, hatta yarın ne olacağı bile. Ama çoğu insan enerjisini tam da bunlar için harcar. Stoacı filozof Epiktetos'un en önemli öğretisi şuydu: kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Çünkü kontrol edemediğin şeyler için endişelenmek sana hiçbir şey kazandırmaz. Sadece zihnini yorar. Bir fırtınayı durduramazsın. Ama geminin dümenini nasıl tutacağını seçebilirsin. Hayat da böyledir. Olayları her zaman değiştiremezsin. Ama onlara vereceğin tepki tamamen sana aittir. İşte tehlikeli derecede zeki insanlar bunu bilir. Şikayet etmek yerine çözüm ararlar. Yakınmak yerine harekete geçerler. Çünkü bilirler ki huzur her şeyin yolunda gitmesiyle değil, kontrol edemediğin şeyleri kabullenebilmekle başlar. 7. ders: sessizlik en güçlü cevaptır. Çoğu insan sessizliği zayıflık sanır. Oysa Stoacılar için sessizlik, kendine hakim olmanın en açık göstergesiydi. Çünkü her söze cevap vermek zorunda değilsin. Her eleştiriyi açıklamak zorunda değilsin. Her provokasyona karşılık vermek zorunda da değilsin. Bazen insanlar seni konuşturmak ister. Çünkü öfkelendiğinde hata yapacağını bilirler. İşte bu yüzden gerçekten zeki insanlar, ne zaman konuşacaklarını bildikleri kadar, ne zaman susacaklarını da bilirler. Marcus Aurelius şöyle der: en iyi intikam sana kötülük yapan gibi olmamaktır. Bu yüzden bazen tek bir sessizlik, uzun tartışmalardan çok daha güçlüdür. Çünkü sessizlik, özgüveni olan insanların dilidir. Sürekli kendini savunmaya çalışanlar, aslında başkalarının onayını ararlar. Kendinden emin olanlar ise, her yanlış anlaşılmayı düzeltmek için uğraşmaz. Unutma, her savaşa cevap vermek seni güçlü yapmaz. Bazı savaşlardan sessizce uzaklaşabilmek,
gerçek gücün işaretidir. 8. ders: yalnız kalabilen insan güçlü insandır. Çoğu insan yalnız kalmaktan korkar. Bu yüzden yanlış insanlara tutunur. Sırf boşluk hissetmemek için kendisine zarar veren ilişkileri bile sürdürür. Ama Stoacılar yalnızlığı bir ceza olarak görmezdi. Onlar için yalnızlık, insanın kendini tanıdığı en değerli zamandı. Seneca şöyle der: kendisiyle baş başa kalamayan insan hiçbir yerde huzur bulamaz. Gerçekten zeki insanlar bunu erken fark eder. Mutluluklarını başkalarının varlığına bağlamazlar. Çünkü bilirler ki içinde huzur olmayan biri en kalabalık ortamda bile kendini yalnız hisseder. Ama kendisiyle barışık olan biri tek başınayken bile eksiklik hissetmez. Yalnızlık seni zayıflatmaz. Doğru kullanıldığında karakterini güçlendirir, zihnini berraklaştırır ve sana en önemli kişiyi tanıtır: kendini. İşte gerçek güç, kimse yanında yokken bile yoluna aynı kararlılıkla devam edebilmektir. 9. ders: en büyük zafer, kendini yenmektir. Stoacı filozoflar gerçek savaşın başkalarıyla değil, insanının kendi içinde yaşandığını söylerdi. Çünkü seni başarısız yapan şey çoğu zaman düşmanların değildir. Ertelediğin kararlar, kontrol edemediğin öfken, bitmeyen korkuların ve kendi koyduğun bahanelerdir. Marcus Aurelius şöyle der: kendine hükmeden, şehirleri fetheden adamdan daha güçlüdür. Bu sözün anlamı çok derindir. Bir insan milyonlar kazanabilir. Herkes tarafından alkışlanabilir. Ama kendi öfkesini yönetemiyorsa, korkularının esiri olmuşsa, hala özgür değildir. Gerçek zeka, başkalarını alt etmek değildir. Dün olduğun kişiden daha iyi olmaktır. Her sabah biraz daha disiplinli, biraz daha sabırlı, biraz daha bilinçli uyanabilmektir. Çünkü hayat seni her gün aynı soruyla sınar: kendini yönetebiliyor musun? Eğer cevabın evet ise, artık kimsenin seni yönetmesine izin vermezsin. İşte Stoacılığın özü de budur. Dünyayı değiştirmeye çalışmadan önce, kendi zihnine hükmetmeyi öğrenmek. Çünkü kendi zihnini yöneten bir insan, hayatın getirdiği hiçbir fırtınadan gerçekten korkmaz. Bugün birlikte, seni gerçekten güçlü ve stratejik düşünen bir insana dönüştürebilecek 9. Stoacı dersi konuştuk. Belki bazıları sana sert geldi. Belki bazılarıyla yüzleşmek kolay olmadı. Ama unutma, insan en çok hoşuna gitmeyen gerçeklerden büyür. Eğer bu 9 dersten yalnızca bir tanesini bile hayatına uygularsan, zamanla olaylara daha sakin bakmaya, insanları daha iyi anlamaya ve en önemlisi, kendi zihnini daha güçlü yönetmeye başladığını fark edeceksin. Şimdi senden küçük bir ricam var. Yorumlara sadece şu cümleyi yaz: zihnimin efendisiyim. Bu, hem kendine vereceğin küçük bir söz olsun, hem de bu yolculuğa çıkan diğer insanlara ilham versin. Eğer bu video sana değer kattıysa, videoyu beğenmeyi ve İçsel Egemenlik ailesine katılmak için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda, Stoacı felsefenin hayatını değiştirebilecek başka bir öğretisinde yeniden buluşacağız. Huzur seninle olsun.